Merhaba, yeni incelememize hoş geldiniz. Bugün hepimizin bir şekilde ismini duyduğu Eski Ahit'in en kilit figürlerinden biri olan Yakup peygamberden bahsedeceğiz. Ama çok farklı bir açıdan. Hristiyan kaynaklarının onu nasıl tamamen bambaşka, hatta şaşırtıcı bir teolojik mercekle yeniden yorumladığını birlikte keşfedeceğiz. Gerçekten çok ilginç bir konu, o yüzden hemen başlayalım. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Koskoca Eski Ahit patriği Yakup aslında Hristiyanlıkta İsa'nın gelişine haber veren bir müjdeci miydi? Erken dönem Hristiyan ilahiyatçıları, o bildiğimiz, aşina olduğumuz klasik Yakup hikayelerini alıp nasıl baştan aşağı yeniden yorumladılar, eski metinlere nasıl yepyeni anlamlar yüklediler, inanın bu soruların cevapları teoloji tarihinin en büyüleyici dedektiflik hikayelerinden biri. Tamam, hazırsanız işte bugünkü yol haritamız. Önce Yeni Ahit'te Yakup'a bakacağız. Sonra şu ünlü Yakup mu, James mi karmaşasını çözeceğiz. Ardından rüyadaki melek olayına ve o meşhur İsa ile güreşme hikayesine değineceğiz. Son olarak da İsrail'in Hristiyan mirasından bahsedip toparlayacağız. Birinci bölümle başlayalım. Yeni Ahit'te Yakup. Öncelikle Hristiyan teolojisinin en temel dayanaklarından birine bakmamız gerekiyor. Yeni Ahit, İsa Mesih'in yeryüzündeki soy kütüğünü doğrudan Yakup'a, onun babası İshak'a ve oradan da İbrahim'e dayandırıyor. Yani aslında Yakup, İsa'nın tarihsel ve biyolojik mirasının tam kalbinde, o merkez noktada yer alıyor. Bu soy ağacı, Hristiyanlık için kelimenin tam anlamıyla hayati bir öneme sahip. Hatta Elçilerin İşleri kitabına baktığımızda çok net bir örnek görüyoruz. Orada İstefanos gibi önemli figürler İsa'nın mesajını anlatmadan hemen önce İsrail'in tarihini özetlemek için Yakup ve oğullarının o meşhur hikayesini anlatırlar. Atalar Yusuf'u kıskanarak onu sattılar ama Tanrı onlaydı diyerek başlarlar. Yani Yakup sadece geçmişte yaşamış bir ata değil, Hristiyan müjdesinin zeminini hazırlayan çok kritik bir kilometre taşı olarak karşımıza çıkıyor. Geldik ikinci bölüme. Yakup mu, James mi? Şimdi Hristiyan kaynaklarını, özellikle de Türkçe gibi dillerdeki çevirilerinden okurken ufak çaplı bir kimlik krizine girmeniz an meselesidir. Çünkü aynı isim iki tamamen farklı figür için kullanılıyor. Şöyle ki bir yanda Eski Ahit'ten bildiğimiz 12 kabilenin atası olan antik dönemin büyük Yakup peygamberi var. Diğer yandaysa Yeni Ahit'te İngilizce okuyanların James olarak bildiği İsa'nın üvey kardeşi ve Kudüs Kilisesi'nin lideri var. Bizde ikisi de Yakup. Bu yüzden baştan şu ayrımı çok net bir şekilde yapalım ki kafamız karışmasın. Bir tarafta Yaratılış kitabındaki o antik atamız olan Yakup, diğer tarafta ise Yeni Ahit'te Paulus ile bile tartışmalara girmiş Hristiyan lideri Adil Yakup var. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum, bu incelememizin geri kalanında bizim odak noktamız tamamen o ilk isim olacak. Yani o antik dönem patriği Yakup peygamber. Üçüncü bölümümüz Rüyadaki Melek ve işlerin gerçekten ilginçleşmeye başladığı yer tam da burası. Bu noktada çok spesifik ve bir o kadar da büyüleyici bir teolojik kavram devreye giriyor. Kristofani. Biliyor musunuz, erken dönem Hristiyan yazarları İbranice kutsal kitabı okurken bunu devasa bir heyecanla, yepyeni bir gözle yorumladılar. Onların inancına göre Eski Ahit'te Tanrı'nın meleği falan göründüğünde bu öyle sıradan, bildiğimiz bir melek değildi. Hayır, o doğrudan henüz beden almamış İsa Mesih'in ta kendisiydi. Mesela 3. yüzyıl ilahiyatçılarından Kartacalı Siprian'ın çok çarpıcı bir sözü var. Diyor ki, İbrahim'e konuşan ve Yakup'a rüyasında hitap eden Rabbin meleği bizzat İsa'dır. Düşünebiliyor musunuz? Bu teologlar İbrahim'e veya Yakup'a rüyasında hitap eden o figürün her defasında enkarne olmamış İsa olduğuna inanıyorlardı. Hatta bir adım öteye gidip İsrailoğullarına çölde rehberlik edenin bile o olduğunu savunuyorlardı. Şöyle düşünün, orijinal yaratılış metninde Yakup o meşhur rüyayı görür hani. Göğe uzanan bir merdiven ve Tanrı'nın meleği onunla konuşur. İşte Hristiyan kaynakları bu metni alıyor ve tamamen Mesih odaklı bir şekilde yeniden okuyor. Onlara göre o merdivenin başından konuşan o ilahi figür, Tanrı'nın elçisi olarak oraya gelen İsa Mesih'ten başkası değildi. Bir anda bütün o antik hikaye doğrudan İsa'nın etrafında şekilleniveriyor. İnanılmaz değil mi? Evet, gelelim 4. bölümü. İsa ile güreşmek. Çoğunuzun bildiği o meşhur, gizemli olayı adım adım bir hatırlayalım. Yakup gecenin karanlığında yalnızdır ve gün ağarana kadar esrarengiz bir adamla güreşir. Adam onun uyluk kemiğine vurup kalçasını sakatlar ama Yakup bir kutsama alana kadar onu bırakmayı kesinlikle reddeder. Sonunda da o gizemli kişi Yakup'a Tanrı ile güreşen anlamına gelen İsrail adını verir. Peki ama
Teolojik olarak bakarsak kimdi bu gizemli güreşçi? Eski Ahit metnine bakarsanız Yakup o yere Peniel adını verir ve Tanrı'yı yüz yüze gördüm der. Ama erken dönem Hristiyan teologlarına gelirsek, mesela Cyprian veya Şehit Justin gibi isimler, onlar çok daha radikal bir iddiayla ortaya çıkarlar. Onlara göre Yakup'un o gece kan ter içinde fiziksel olarak güreştiği kişi doğrudan Tanrı'nın oğluydu. Yani Yakup, İsa Mesih'le güreşmişti. Bu metinleri tarafsız bir gözle incelediğimizde şunu fark ediyoruz: Hristiyan yazarlar kendi inançlarını temellendirmek için Yeni Ahit metinlerini oldukça zekice geriye doğru işletiyorlar. İsa'nın Yeni Ahit'te geçen "ben babamın adına geldim" şeklindeki sözlerini alıp, bakın işte Eski Ahit'te atalara başından beri rehberlik eden o gizemli ilahi varlık bizzat İsa'yı da tezini kanıtlamak için kullanıyorlar. Bu yorumlama biçimine katılıp katılmamak ayrı bir konu ama erken kilisenin kutsal kitabı nasıl okuduğunu, o metinleri nasıl birbirine bağladığını görmek gerçekten büyüleyici. Ve geldik son bölümümüze, İsrail'in Hristiyan mirası. Burada teolojide yaşanan o devasa değişimi anlamamız lazım. Tam bir paradigma kayması yaşanıyor aslında. Eski Ahit'teki o fiziksel ve tamamen etnik miras kavramı, Yeni Ahit'te evrensel ve ruhsal bir mirasa dönüşüyor. Yani fiziksel soy kütükleri ve Kenan toprakları vaadinin yerine artık göksel bir krallık ve imana dayanan yepyeni manevi bir soy anlayışı alıyor. Her şey bir anda etnik kimlikten çıkıp tamamen inanç temelli bir hale bürünüyor. Yani bütün bunları toparlayacak olursak, Hristiyan kaynakları Yakup peygamberin tarihsel önemini kesinlikle reddetmiyor. Aksine onun soyunun İsa'nın gelişinin temeli olarak görüp onurlandırıyorlar. Ama bir yandan da Yakup'un mirasına sahip olma tanımını çok daha geniş bir çerçeveye oturtuyorlar. Gerçek mirasçı olmak artık salt bir biyoloji meselesi değil, o inancı manevi olarak sürdürmek, Mesih'e iman etmek anlamına geliyor. Sonuç olarak binlerce yıllık antik bir peygamberin hikayesi, yüzlerce yıl sonra yeni bir teolojik mercekle okunduğunda koskoca yeni bir inancın yapı taşlarını oluşturabiliyor. Gerçekten sormadan edemiyor insan. Antik metinlerin böyle detaylı bir şekilde yeniden inşa edilmesi, bugün bildiğimiz tamamen farklı dünya dinlerinin temellerini acaba daha ne kadar derinden şekillendiriyor? Bu soruyu biraz düşünmenizi isterim. Bugün bu keyifli incelemede bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Merak etmeye ve araştırmaya devam edin.